Herkese merhabalar dostlarım, herkese Atina'dan sevgiler. Öncelikle konuya şöyle başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi Hades Müslümanları videomu izleyip beğenip yorum yaptığınız için çok sağ olasınız. Yüreğinize, ellerinize sağlık. Bu arada ayrıca bana bir sürü yorum geldi. Bunlar Vallahi Hades değil, bunlar Patriot'tur diye. Ben de hemen araştırmaya koyuldum. Araştırmalarımın neticesinde bu iki topluluğun farklı olduğunu ulaştım. Yine açıklamalar bölümünden siz kendiniz de kaynakları görüp okuyup açıp inceleyebilirsiniz. Yeni bir video yapmak istedim. Bu videoyu bu yüzden yapıyorum. Bir Yunan makalesinde ise şu yazıyordu. Yunanistan Osmanlı egemenliği hakimiyeti altına girdikten sonra bazı Yunanlılar bazı bölgelerde topluca Müslümanlığa geçmiştir. Müslümanlığa geçen Yunanlılara belirli bölgelerde bölgeye uygun isimler verilmiştir. Yani şunu anlıyoruz. Demek ki daha Vallahi Hades gibi, Patriot gibi birçok bölgede birçok isimle verilen, belki de bizim unuttuğumuz 50 kişilik bir toplulukta, 10 kişilik bir toplulukta, demek ki belirli bölgelerde değişik isimler verilmiş Yunan kökenli olup ama Müslümanlığa geçmiş topluluklar var. Bunları da tek tek araştırmaya devam edeceğim ama bu biraz uzun sürecek. Bunu da sizlere hemen söylemiş olayım. Bazen aşağılayıcı ve ırkçı yorumlara denk geliyorum ve ben bu yorumları bildiriyorum. Eğer size de biri böyle yorum yazarsa ve başka bir yerde ya da benim kanalımda görürseniz bildirmenizi rica ediyorum. Çünkü YouTube'un yeni algoritması şöyle çalışıyor. Eğer bu kişiler başka birilerine yorum yazarsa yorum yaptığında yorumlarını sadece kendileri görebiliyor. Başka kimselere gösterilmiyor yorumları, yani kendi kendilerine konuşuyorlar. Uzay boşluğuna atıyor onları YouTube. Siz de o kişileri uzay boşluğuna atın ve hak ettiği yerde kalsınlar. Geçen gün bilgisayarımdan yanlışlıkla mouse'u 2 kere tıklayıp 2 tane kötü yorumu beğenmişim. Beni de bir izleyicim uyardı. Hemen girdim ve yorumun beğenisini kaldırdım. Yanlışlıkla yapmışım. Teşekkür ederim bu uyarı için de, fark etmemiştim. Çünkü dostlarım, ırkçılığa asla tahammülüm yok. Sıfır tolerans bende ırkçılık. İnsan gibi konuşmayı ve düşünmeyi bilmeyen, kavgayı seven, gözyaşını seven ve kaostan beslenmeyi kendine görev edinmiş insanları asla sevmiyorum. Hakaret etmeyi seven, başkasının düşüncesine tahammül edemeyen ve empati yapamayan insanlar benden uzak dursun ve asla da sevmiyorum. Böyle insanların sayfamda da iş yok. Sadece bunu da tekrar hatırlatmış oldum. Kusura bakmayın lütfen. Haydi şimdi konumuza yavaş yavaş giriş yapalım. Patriotlar ve Vallahi Hades Müslümanları. Her ikisi de 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesi sırasında Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden, Yunanca konuşan Müslüman topluluklardır. Her iki grup da Osmanlı döneminde Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş ve Yunanca'yı ana dili olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Bu nedenle kültürel ve dilsel açıdan benzerlikler gösterirler. Patriotlar ağırlıklı olarak Yunanistan'ın Nasliç ve Grebne bölgesinde yaşamışlardır. Mübadele sonrasında Türkiye'ye yerleşen bu topluluk kendine özgü dili Patriotça, kültürü ve yaşam biçimiyle dikkat çeker. Patriotların etnik kültürleri zamanla dejenerasyona uğramıştır. Vallahi Hades Müslümanları ise Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesinde Haliaçmon Nehri boyunca özellikle Anaseliça, günümüzde Neopoli ve Grevena civarında yaşamışlardır. 17. yüzyılın ortalarında İslam'a geçmiş olan bu topluluk Yunanca konuşmaya ve birçok eski Hristiyan geleneklerini sürdürmeye devam etmiştir. 1924 yılında mübadele kapsamında Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Vallahi Hades Müslümanları ve Patriot Müslümanlar arasındaki fark budur. Sonuç olarak Patriotlar ve Vallahi Hades Müslümanları benzer tarihsel süreçlerden geçmiş ve kültürel özellikleri paylaşan iki ayrı topluluktur. Her iki grupta Yunanca konuşan Müslümanlar olmalarına rağmen farklı coğrafi bölgelerde yaşamışlar ve bu nedenle farklı isimlerle anılırlar. Patriot ve Vallahi Hades'in arasındaki farkları anlattıktan sonra şimdi de esas konumuz olan Patriotları ele alalım. Patriotlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde, özellikle Manastır vilayetinin Serfiçe sancağına bağlı Nasliç ve Grebne kasabalarında yaşayan, Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş Rum kökenli bir topluluktur. Patriot terimi Yunanca patriotis kelimesinden türemiş olup hemşehri veya vatandaş anlamına gelir. Bu topluluk İslam'ı benimsemelerine rağmen ana dilleri olan Rumcayı, yani Yunancayı kullanmaya devam etmişlerdir.
1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sırasında din temelli bir ayrım yapıldığı için Müslüman olan Patriotlar Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Göç ettikleri bölgeler arasında Trakya'da Büyükçekmece'den Tekirdağ'a uzanan kıyı köy ve kasabaları, Çatalca ve Silivri gibi yerleşim yerleri bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu'da Manisa ve Samsun gibi şehirlere de yerleşmişlerdir. Günümüzde ise özellikle Gürpınar'dan Marmara Ereğlisi'ne uzanan sahil boyunca ve Kuzey Çatalca, Silivri köylerinde kökenleri Nasliç ve Grebne'ye dayanan yaklaşık 20 binin üzerinde Patriot kökenli insanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Patriotlar Türkiye'ye geldiklerinde ana dilleri Rumca olduğundan ilk nesil bu dili günlük yaşamlarında kullanmışlardır. Ancak zamanla özellikle genç nesiller arasında Türkçe yaygınlaşmış ve Rumca kullanımı azalmıştır. Yine de bazı yaşlı bireyler ve aileler arasında Rumca konuşulmaya devam edilmektedir. Sonuç olarak Patriotlar Osmanlı döneminde Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş, Rum kökenli ve Rumca konuşan bir topluluk olarak mübadele sürecinde Türkiye'ye göç etmişlerdir. Bugün ise Trakya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürmekte ve kültürel miraslarını korumaya çalışmaktadırlar. Eğer sizin de araştırmamı istediğiniz Yunanistan'la bağlantılı, Türkiye ile bağlantılı bir konu varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Yakın zamanda bir izleyicimden Girit Müslümanları, Girit Türkleri hakkında bir video yapmam istendi. O videom üzerinde de şu anda çalışmaktayım. Videolarımı o insanların anısına saygı duyduğum için yapmaktayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Eğer ki benim yanlış bildiğim ya da eksik bildiğim bir bilgi varsa kaynaklarıyla beraber bana yorumlarda yazarsanız zevkle okurum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Savaşlar sadece o dönemin insanlarını değil, gelecek nesilleri de derinden etkileyen trajedilerdir. Politikacıların aldığı kararlar insanların dinlerini, dillerini ve vatanlarını terk etmelerine neden olarak hayatlarında silinmez izler bırakır. Bu görmüş olduğunuz bayraklar da Hristiyanlıktan daha sonra Müslümanlığa geçmiş olan toplulukların bayraklarıdır. Hemen hemen her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı, daha güzel bir dünyada, daha mutlu, daha sevgi dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.